Astronomi ve Kitaplar kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki Europa, dünyanın 1/4 kadar olsa da dünyadaki okyanusların toplamından 2 kat daha fazla tuzlu su içerebilir. NASA, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü Lüpiter'in uydusu, Europa'ya ulaşması için yıllar sonra bir uzay aracı gönderdi. Yaşam için gerekli elementlerin Europa'da bulunma olasılığı araştırılacak. Uzay aracı 4 ay sonra Mars'a ulaşacak, 2026 yılında Dünya'nın yörüngesinde dönecek ve 2030 yılında Europa'ya ulaşmış olacak. Hazır konusu açılmışken Lüpiter'in uydusu Europa'yı yakından tanıyalım. Bundan yıllar önce Galileo'nun, Lüpiter'in 4 büyük uydusunu keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Io, Europa, Ganimet ve Callisto uyduları Galileo uyduları olarak anılır. Lüpiter'in oluşumundan arta kalan enkazdan Galileo uydularının oluştuğu kabul ediliyor. Europa, Lüpiter'e göre yakınlık sıralamasında ikinci, Galileo uyduları arasında en küçüğüdür. Yüzeyinde kırıklar çatlaklar olsa bile Güneş sistemindeki nesnelere göre en pürüzsüz yüzeye sahiptir. Güneşten gelen ışığın Europa'ya ulaşması 45 dakika sürer. Güneş ışığı Jüpiter ve Europa'da, Dünya'dan 25 kat daha sönük gözükür. Gökyüzünde Ay yerine Europa olsaydı, kabaca gökyüzünde aynı büyüklükte görünürlerdi, ancak Europa çok daha parlak olurdu. Europa'nın yüzeyi donmuş su buzundan oluşur. Bu nedenle Ay'ımızdan 5 kat daha fazla güneş ışığını yansıtırdı. Neden su buzu diye belirtiyoruz? Çünkü astronomide azot buzu, karbondioksit buzu gibi buz çeşitleri vardır. Lüpiter'in uydusu Io'da yüzeyinde kükürt dioksit buzu bulunur. Dünyadan yapılan taysal gözlemlerle, Europa'nın yüzeyinin hemen hemen tamamının donmuş su buzu ile kaplı olduğu biliniyordu. Bilim insanları buzlu yüzeyinin altındaki sıvı su veya sulu buz okyanusuna dair güçlü deliller buldu. 1979'da Voyager uzay aracı ilk ipuçlarını verdi. Europa'nın yüzeyinin altındaki okyanusun varlığına olan güven fazlasıyla artmış oldu. Güneşten bu kadar uzakta Europa'nın kendi iç ısısını korumak ve oluşturmak için yeterli bir büyüklüğe sahip değildir. Dolayısıyla yüzeyden kraterleri silen ve taze suyu yüzeye çıkaran jeolojik süreçlerin gücü Lüpiter'in uyguladığı kütleçekimsel etkiden gelmektedir. Aynı zamanda Europa'nın, Io ve Ganimet ile kütleçekimsel etkileşmesi sonucunda, ritmik esnemeden dolayı yüzey buzu üzerinde izlenen kırık ve çatlaklar oluşur. Bu sayede ürettiği iç ısı ile taze tuzlu suyu çatlaklardan yüzeye taşır. Europa'nın oksijenden oluşma son derece ince bir atmosfer vardır. Bu atmosfer, Lüpiter'in manyetosferinde bulunan yüklü parçacıkların uydu yüzündeki su moleküllerini parçalaması sonucu açığa çıkan oksijen atomları ile oluşur. Açığa çıkan hidrojen ise Europa'dan uzaya kaçar. Animasyonu Blender 3.1 ile kendim hazırladım. Bir sonraki belgeselimizde Lüpiter'in uydularından bahsedeceğiz. Abone olmayı unutmayın.